Merhaba dostlar, ben Yusuf Arslan. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak 2026'ya çevrilmiş durumda. Akıllardaki en büyük soru ise şu: o beklenen zam oranı ne olacak? Maaşlar giderek artan hayat pahalılığına yetişebilecek mi? Gelin bugün bu soruların cevaplarını hep birlikte arayalım. Önümüzdeki bu incelemede zam hesaplamasının perde arkasından uzmanların öngörülerine, hükümetin elindeki o meşhur joker karttan bu zammın gerçekten yeterli olup olmayacağına kadar her detayı masaya yatıracağız. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Evet, ilk olarak en can alıcı noktadan herkesin aklındaki o tek ve en önemli soruyla başlıyoruz. Rakam ne olacak? Aynen öyle. Ocak 2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu rakam öylesine önemli ki milyonlarca insanın mutfak masrafından tutun da kirasına kadar her şeyini doğrudan etkiliyor. Bakın şu anki en düşük emekli maaşı 10.000 Türk Lirası. Ama 2026'daki yeni rakam işte o şimdilik kocaman bir soru işareti. Eğer siz de bu rakamın ne olacağını en az benim kadar merak ediyorsanız haydi o beğen butonuna basarak sesimizi duyuralım. Peki, bu zam oranı nasıl ortaya çıkıyor? Öyle rastgele belirlenmiyor tabii. Aslında tamamen matematiksel bir formüle dayanıyor. Gelin şimdi o formülün şifrelerini birlikte çözelim. Her şey gördüğünüz gibi yılın son 6 ayındaki enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. TÜİK bu verileri ay ay topluyor ve ortaya çıkan toplam oran SSK ve Bağkur emeklilerinin temel zam oranını oluşturuyor. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Biz bu denklemin önemli bir kısmını şimdiden biliyoruz. Evet, bakın Temmuz, Ağustos ve Eylül verileri zaten açıklandı. Yani bu 3 ayın toplamı şimdiden cepte %7,5'luk bir birikim var. Geriye kaldı sadece 3 ay: Ekim, Kasım ve Aralık. İşte herkesin nefesini tutarak bekleyeceği o nihai rakam da 5 Ocak 2026'da resmen belli olacak. Elimizde bu kadar veri olunca uzmanlar da tabii ki boş durmuyor. Kendi hesaplamalarını yapmaya başladılar bile. Gelin en çok öne çıkan tahminlere şöyle bir göz atalım. Mesela ekonomist Hikmet Baydar'ın farklı senaryolarına baktığımızda en iyimser tahmininin bile maaşı 18.989 liraya çıkardığını görüyoruz. Yani ne anlıyoruz buradan? Sadece enflasyon hesabıyla o psikolojik sınır olan 19.000 liranın bir tık altında kalınıyor. Bir diğer isim sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'sa biraz daha farklı bir aralık veriyor. O son 6 aylık enflasyonun %12,1 ile %12,3 arasında bir yere oturacağını tahmin ediyor. Aslında Erdursun'un da belirttiği gibi bu küçük yüzdelik farklar nihai maaşı en fazla 30-40 lira oynatıyor. Yani lafın özü şu: saf matematik bize yaklaşık 18.950 liralık bir maaşı işaret ediyor. Eğer bu tür detaylı analizler tam size göre ise gelecekteki açıklamalarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Çünkü masada her şeyi ama her şeyi değiştirebilecek bir joker kart var. İşte şimdi işin matematiğinden çıkıp biraz da siyasi boyutuna geçiyoruz. Bu joker kartın adı refah payı. Nedir bu refah payı? Hükümetin yasal olarak vermek zorunda olduğu enflasyon zammının üzerine kendi inisiyatifiyle ekleyebileceği bir artış. Ve işte bu pay bütün denklemi tepetaklak edebilir. İşte tam da bu noktada hesap makinesini bir kenara bırakıp siyasi dinamiklere bakmamız gerekiyor. Nitekim Özgür Erdursun gibi uzmanlar hükümetin bu refah payını bir jest olarak kullanarak maaşı diyelim ki 20.000 lira gibi sembolik, daha yuvarlak bir rakama tamamlayabileceğini öngörüyor. Peki, ister 19.000 olsun, isterse refah payıyla 20.000 lira. Bu bizi asıl ve en önemli soruya getiriyor. Bu rakam bir insanın geçinmesi için gerçekten yeterli mi? Bu tablo aslında söze pek gerek bırakmıyor. Acı gerçeği çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Öngörülen emekli maaşı hem asgari ücretin hem de tek bir kişinin temel yaşam maliyetinin çok ama çok altında kalıyor. Aradaki uçurum konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu gerçeğin daha fazla kişi tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyorsanız videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Özgür Erdursun'un da dikkat çektiği gibi bu tarihi bir tersine dönüş. Düşünebiliyor musunuz, bir zamanlar asgari ücretten daha yüksek olan en düşük emekli maaşı bugün neredeyse 10.000 lira gerisine düşmüş durumda. Bu tablo hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın, hepsini tek tek okuyoruz. Ekonomist Hikmet Baydar ise bu konuda sözüne hiç sakınmıyor. En düşük kiranın en düşük emekli maaşından daha yüksek olabildiği bir ülkede mevcut ve öngörülen bu maaş miktarlarını utanç verici olarak nitelendiriyor. Peki bu tablonun sonuçları ne olacak? Bu durum sadece bugünün emeklilerini değil, bir domino etkisi gibi
tüm ekonomiyi ve gelecek nesilleri de derinden etkiliyor. Uzmanlar çok net bir uyarıda bulunuyor, yetersiz emekli maaşları sosyal güvenlik sistemine olan güveni temelden sarsıyor. Bu durum gençleri prim ödemekten caydırıyor, kayıt dışı çalışmayı arttırıyor ve piyasadaki alım gücünü düşürerek esnafı bile zor durumda bırakıyor. Bu önemli noktaları daha sonra tekrar gözden geçirmek isterseniz videoyu kaydetmeyi unutmayın. Ve işte geldik en kritik soruya. Ödenen primlerle alınan maaşlar arasındaki bu makas giderek açılırken sistemimiz gelecek nesillere onurlu bir emeklilik hayatı sunabilecek mi? Bu, cevabı gerçekten kolay olmayan ama hepimizi ilgilendiren devasa bir soru. Bu önemli konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkür ederim. Benzer derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her cumartesi günü yeni bir içerikle karşınızda olacağım. Bir de hala abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Mutlu günler diliyorum. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da. Dum 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 dum.